Tekrar söylüyorum. 9. Ordu geri çekilmek zorunda. Yoksa kapana kısılıp yok olacak. 9. Ordu çekilmeyecek. Oldukları yerde kalıp kendi hatalarını telafi edecekler. Führerim, 9. Orduyu kaybederiz. Kuzeyde ve doğuda ilerlemekte olan ve dış savunma halkasına dek dayanan Sovyet birlikleri kuvvetlerimiz tarafından tam güçle, amansızca geri püskürtülecektir. Hangi kuvvetlerle Führerim? Steiner'in kuvvetleri kuzeyden hücum edecek ve 9. Orduya katılacak. Bu Yahudi domuzlar beni doğrayana dek aylak aylak oturacağımı mı sanıyorsunuz? Bütün bunlar muazzam bir şaşırtma taktiğinin parçası. Düşmanı Reich'in içlerine dek getirdim ben. Kendini çoktan galip addediyor. Ama göreceksiniz Grime. Kötü bir uyanış olacak bu. Dönitz kuzeyde güç topluyor, Kesselring de güneyde. Böylece düşmanı büyük bir kıskaca alacağız. Ve Prag'da hazır bulunan 3. ordumuzla birlikte Rusları arkalarından vuracağım. Böyle yedek kuvvetlere sahip olduğumuzu hiç bilmiyordum Führerim. En kısa zamanda kaybolmalısın. Çok fazla zaman kalmadı. Ama Führer durumun düzeleceği konusunda kendinden çok emindi. Steiner'in saldırısının her şeyi değiştireceğinden emindi. Bu saldırının savaşın gidişatını değiştireceğini söylemişti. Hitler'in etrafındaki herkes bunun bir hayal olduğunu biliyor. Fantazi. Kendi söylediklerine inandığından bile şüpheliyim. Steiner'in saldıracağını düşünmüyorsunuz, yanılıyor Her muyum? halükarda Steiner'in kuvvetlerinin bir saldırı için yeterli olduğundan şüpheliyim. Siz bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Führerim tüm gerçeklik algısını yitirmiş. Haritaya artık var olmayan bölükleri yerleştiriyor. Steiner'in kuvvetleri darmadan. Kendilerini zor savun. Bir de saldıracakmış. Deli saçması. Benk'in 12. ordusu yaklaşıyor. Bu senin 9. ordusuyla birleşebilir. Ruslar o denli ağır bir yenilgiye uğrar ki her şey kurtulur. Bilmezsiniz, Benk çok mükemmel bir adamdır. Kaytel'e telgraf çekin. Benk'in saldırabilmesi gibi bir ihtimal var mı? Bunu hemen öğrenmek istiyorum. Wenk'in azıcık kuvvetiyle Kızıl Ordu'yu yenebilmesi mümkün görünmüyor general. Nasıl böyle bir iddiada bulunabiliyorsunuz? Wenk'in Kızıl Ordu karşısına çıkaracak hiçbir kuvveti yok. Madem öyle, bunu neden Führer'e söylemiyorsunuz? Birincisi, Wenk'in öncü birliği Şivulovze'nin güneyinde yerleşmiş durumda. İkincisi, 12. Ordu Berlin'e saldırı düzenleyemez. Üçüncüsü, 9. Ordu tamamen kuşatıldı Führer. Steiner'in saldırısıyla her şey yoluna girecektir. Führerim, Steiner taarruza geçmeye yetecek gücü toplayamıyor. Steiner'in saldırısı gerçekleşmeyecek. Saydıklarım burada kalsın. Keitel, Jodl, Krebs ve Burgdorf. Bu bir emirdi. Steiner'in saldırısı bir emirdi. Siz kim oluyorsunuz da emirlerime karşı gelmeye cüret ediyorsunuz? Ordu bana yalan söyledi. Herkes bana yalan söyledi. SS bile. Bütün generaller bir avuç sefil, kalleş, korkaktan başka bir şey değilmiş. Artık bunu çok iyi anladım. Führerim, sizin için kan döken askerler hakkında böyle... Tabansızlar, hainler, korkaklar, beceriksizler. Führerim, söyledikleriniz korkunç şeyler. Generaller Alman halkının yüz karası şerefsizler. Şerefsizler! Harp Akademisi'nde yıllar geçirdiler diye kendileri de general diyorlar. Orada öğrendikleri tek şey ise çatal bıçağın nasıl tutulduğu. Askeriye yıllar boyunca yoluma taş koymaktan başka bir şey yapmadı. Ellerinden geldiğince mümkün olan her şekilde beni engelledi. Yıllar önce bütün yüksek rütbeli subayları idam etseymişim ne güzel olurmuş, tıpkı Stalin'in yaptığı gibi. Ben hiç akademiye gitmedim. Ama kendi başıma, tamamen kendi başıma bütün Avrupa'yı fethettim. Savaş kaybedildi. Fakat beyler, bu yüzden Berlin'i terk edeceğimi düşünüyorsanız son derece yanılıyorsunuz. Kafama bir kurşun sıkarım daha iyi.